Bana en çok sorulan sorulardan biri işe başlamak için hangi seviyede Almanca bilmem gerektiği oluyor genelde. Diğer kurslardan ziyade neden bu kursu tercih etmek istedik? Özellikle dil eğitimi sonrasında Almanya'da o veya bu sebepten dolayı kalmak isteyenler için. Yine en çok sorulan sorulardan biri üniversiteye ve master'a başlamak için hangi seviyede Almanca bilmem gerektiği oluyor. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere nasıl Almanca kursu arayabilirsiniz? Bunun üzerine bir video çekmek istedim. Öncelikle kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım ve bununla birlikte size bir kurs önerisinde bulunacağım. Bu videoyu bu hafta çekiyorum çünkü biz tüm haftamızı bahara yeni bir Almanca kursu araştırarak geçirdik. Bundan dolayı bilgiler aklımda tazeyken hemen sizlerle bir takım bilgileri paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz bir haftada bahar için birden fazla dil kursuyla görüştük ve bunlardan en sonunda birine karar verdik. Peki neden bu dil kursuna karar verdik? Size bunu anlatacağım. Bahar için neden Almanca kursuna ihtiyaç duyduk? Gelin sizlere bunun hikayesini anlatayım. Şimdi sizlere bahar için neden dil kursuna ihtiyaç duyduk? Bunu anlatmadan önce dil kursuyla buraya gelmek isteyenler için gelmeden önce özellikle üzerinde durması gereken, dikkat etmesi gereken noktalara değineceğim. Öncelikle dil kursuyla gelecek olanlar kesinlikle intensif bir kursa, yani yoğun bir kursa kaydolmalılar. İntensif kursu ne demek diye düşünecek olursanız haftalık en az 20 saatlik ders programı olan bir kurs bu. Yani eğer intensif kurs dışında daha saatleri az olan bir kursa kaydolursanız bu şekilde vizeniz kesinlikle red yer. O yüzden seçeceğiniz kurs intensif, yani yoğun kurs olmalı arkadaşlar. Bunun dışında bana bir diğer sorulan soru ise dil kursu dışında işte normal Schengen vizesiyle ya da işte yeşil pasaportla dil kursuna kaydolabilir miyim sorusu oluyor genelde. Bu şekilde de dil kursuna kaydolabilirsiniz. Yani 90 günün altındaki bir vizeye sahipseniz kesinlikle dil kursuna kaydolabilirsiniz. Fakat bunun için tabii ki dil kursu vizesine ihtiyacınız yok. Ama böyle bir durumda da işte dil kursunuzun süresi 3 ayın altında olmak zorunda. Eğer 3 aydan fazla bir süreyi kapsayan bir dil kursuna kaydolmak isterseniz bunun için ama dil kursu vizesine ihtiyacınız var arkadaşlar. Fakat eğer 3 aydan fazla bir süreyi kapsayan dil kursuna kaydolmak isterseniz bunun için dil kursu vizesine başvurma zorunluluğu var. Bunun için de ayrıca her ay buradaki yaşam giderinizi göstermeniz gerekiyor. Bu da bloka hesap şeklinde oluyor. Önden yatırdığınız aylık ortalama 750 euroya yakın bir bütçe bu. Kaç ay kalacaksanız diyelim ki 6 aylık bir dil kursuna kaydolmak istediniz. 6 ay çarpı 750 euro şeklinde bir bütçe ayarlamanız gerekiyor önceden. Eğer bloka hesap üzerine daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz onunla ilgili de bir videom var. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Ama dil okulu vizesiyle gelenler de maksimum burada 1 yıl kalabiliyor arkadaşlar. Türkiye'de konsoloslukta pasaportunuz size geri verilirken size bir kağıt imzalatılıyor. Bu kağıtta da aslında şu yazıyor. Hani vize sürem dolduğunda Türkiye'ye dönmek zorunda olduğumu biliyorum ve bunu taahhüt ediyorum şeklinde bir kağıt bu Almanca olarak. Bu şekilde mecburen dönmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer burada daha uzun süre kalmak isterseniz, örneğin üniversite ya da yüksek lisansa başlamak istiyorsanız bunun için Türkiye'deyken dil okulu vizesine değil bu tarz bir vizeye başvurmanız gerekiyor. Fakat benim hikayemi bilenler bilir. Ben buraya dil okulu vizesiyle başvurup tek başıma geldim. Türkiye'deyken evli olmama rağmen. Bana en çok sorulan sorulardan biri de ben nasıl burada vizemi uzatıp kalmaya başladım ve çalışma hakkım olduğu şeklinde. Bunun dil okuluyla hiçbir alakası yok. Bunu baştan belirteyim çünkü çoğu insanın kafası karışıyor ve bu bana çok soruluyor genelde. Ben burada, eşim de burada öğrenci olduğu için eşim üzerinden vize tipimi değiştirdim ve aile birleşimi yapmış olduk. Aile birleşimi çok farklı bir olay. Çiftleri kapsayan bir olay haliyle, evli olanları. Onlar için de ekstradan aile birleşimi üzerine yeni bir video yapacağım zaten. Dil okuluna kaydolmadan önce bilmeniz gereken önemli detayları size aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi isterseniz eşim Bahar'a niçin dil kursu aradık size bundan bahsedeyim. Öncelikle daha önceden videosunu yapmıştım, bilenler bilir. Ben integrasyon kursuna gidiyorum. İntegrasyon kursunda işte haftada 20 saat intensif, yani yoğun şekilde kurs alıyorum. İntegrasyon kursu videomu izlemiş olanlar bilirler. İntegrasyon kursunun normal ücreti 400 euro fakat ben yarısını ödüyordum. Yani 200 euroya geliyordu ve Bahar da bu imkandan faydalansın diye ona da bu kurstan başvurduk. Fakat kendisi öğrenci olduğu için integrasyon kursundan faydalanamıyor. Bu bilgiyi edindik ve bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım istedim. Öğrenciler integrasyon kursundan faydalanamıyor. Ben ise öğrenci olmadığım için ve burada sadece çalıştığım için bu kurstan faydalanabiliyorum. Yani öğrenci olanlar integrasyon kursundan faydalanamadığı için biz de Bahar için hızlı bir şekilde hemen kurs aramaya başladık. Bahar'ın üniversitede de zaten okulunun kendi kurs imkanı var fakat oradaki kurs yaklaşık olarak 6 ayda bir kura tekabül ettiği için çok büyük ve hızlı bir yol kat edemiyor. Bundan dolayı da hızlı bir şekilde biz Bahar için kurs araştırmasına başladık geçtiğimiz hafta.
Kurs fiyatlarını veya işte performanslarını birçok şeyi göz önünde bulundurduk ve bayağı kurs araştırdık. Bunlardan bir iki tanesi de görüşme fırsatımız oldu. Fakat biz bunlardan birini seçtik. Şimdi Bahar içinde bulunduğumuz sömestrada okulunu bitirmiş olacak ve bundan dolayı da hızlı bir şekilde iş araması gerekiyor. İş araması için de Almancasının iyi olması gerekiyor ve bundan dolayı zaman bizim için önemli. Bundan dolayı hızlı bir şekilde kursa başlamak istedi ve biz de bu yüzden kurs aramaya başladık. Peki diğer kurslardan ziyade neden bu kursu tercih etmek istedik? Gelin size bir de bunu anlatayım. Şimdi öncelikle Bahar'a kurs araştırması yaparken bir iki kursla görüşümüzden bahsettim. Bunların çoğunda bekleme listesi vardı. Yani bu şu demek, gittiğiniz kurslarda hemen kaydolduğunuz anda başlayamıyorsunuz ve bir iki ay beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu bizim için önemli bir detay olduğu için, zaman kaybetmemek istediğimiz için bu kursları eledik direkt ve bunlardan yalnızca elimizde bir tanesi istediğinden başlayabilirsin seçeneğini bizlere sundu. Hatta yeri gelmişken bu kursun adını da söyleyeyim. Bu kursun adı Inlingua. Bizim Inlingua'yı tercih etmemizdeki en önemli sebeplerden biri hemen anında başlıyor olabilme seçeneğiydi. Çünkü biz zaman kaybetmek istemiyorduk. Özellikle vize ve oturma sınırlı olanlar ya da zaman kaybetmek istemeyenler için bu gerçekten önemli bir seçenek. Çünkü benim de daha önceki deneyimlerimde kendi adıma başvurduğum kurslarda hep 1,5-2 ay beklemek zorunda kalmıştım. Hatta integrasyon kursunda neredeyse 5 aya yakın bir süre beklemek zorunda kalmıştım. Çünkü orada bir takım evrak, prosedür işleri falan vardı. Bundan ötürü biz daha fazla beklemek istemedik. Çünkü vizemiz ve Bahar'ın okulunu bitirmesi süreci, bunların hepsi zaman açısından bizim iyi değerlendirmemiz gereken detaylar olduğu için dolayısıyla kursa hemen başlama seçeneği bizi gerçekten kurtardı. Peki neden diğer kurslara hemen başlayamıyorsunuz? Çünkü genelde yerler dolmuş oluyor ve belli kayıt tarihleri, belli sınıflar oluyor. Anında sık sınıflar açılmıyor. Bundan dolayı da kaydolduğunuz an sonraki aylar için beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Fakat Lingoa'da öncesi bir seviye testi yapılıyor ve seviyeniz ne çıkarsa ona uygun ilk sınıfa direkt yerleştiriyorsunuz. Tabi eğer sıfırdan dile başlıyorsanız her ay yeni açılan bir sınıf var. Direkt ondan başlıyorsunuz. Vize ve oturma sınırlı olan insanlardan bahsetmişken benim burada daha önce tanışmış olduğum öyle insanlar da oldu. Karşılaştığım bu tür arkadaşlar genelde harıl harıl Almanca öğrenip bir an önce iş bulmanın derdine düşüyorlardı. Tabi zaman sınırlı olduğu için bu pek de kolay olmuyor haliyle. Ve kurs bulmak da genelde kolay olmuyor. Çünkü o an bile kaydolsanız sizi 1 ay, 2 ay sonraki kursa başlatabiliyorlar. Bu yüzden zamanı sınırlı olanlar için bu kursun bence bu özelliği gerçekten önemli. Ayrıca kurs saatlerinin destek olması okulu ya da işi olanlar için de oldukça büyük bir esneklik kazandırıyor. Çünkü sabah kursları, öğlen kursları, öğleden sonra ya da akşam kursları veya hatta hafta sonu kursları olmakla birlikte birçok saat aralığında çeşitli kursları bulunmakta ve bu da yine bu kursu tercih etme sebeplerimizden biri bizim. Eğitim modelleri nasıl farklılık taşıyor diye sorduğumuzda ise diğer kurslardan farklı bir cevapla karşılaştık orada. Çünkü bize sundukları şey bol bol konuşma ve dinleme üzerine eğitim modeli uyguladıklarıydı. Bu bizim için aşırı derecede önemli çünkü ben de Bahar'da en çok bu konudan muzdaribiz. Biliyorsunuz ben kursa da gidiyorum ve kitap, gramer ağırlıklı bir eğitim görüyorum. Önceki gittiğim 2 kurs da yine aynı şekildeydi. Bu evet işin gramerini çözmek açısından önemli ama konuşmaya geldiğinde biraz sizi yarı yolda bırakabiliyor. Tabii kitaptan gramer eğitimi sizin bir temel kazanmanız açısından önemli. Fakat konuşma pratiğiniz olmaması açısından da bir dezavantaj durumda olabiliyor. Inlingua'nın sunduğu konuşma ve dinleme özelliği bizim için yeterince önemli bir cevaptı. Eğer siz de konuşmanızı ve dinleme özelliğinizi anlayabilmenizi daha çok artırmak istiyorsanız böyle bir kursu tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de şimdi sizlere Almanca kursuna kaydolmaya karar verdikten sonra neler yapmanız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. İsterseniz şimdi ona geçelim. Diyelim ki araştırdınız ve bir Almanca kursu buldunuz. Öncesinde bir seviye testi yapmanız gerekiyor bu kursa kaydolmak için. Öncesinde o testi yapıyorsunuz ve testin çıkan sonucuna göre seviyeniz belirleniyor ve öyle kursa başlıyorsunuz. Ayrıca bu testleri genelde online olarak internetten yapabiliyorsunuz. Başvurduğunuz kurstan size maille o test gönderilebiliyor. Siz bilgisayarınızda yapıp geri gönderebiliyorsunuz ya da online platformlarından bu testleri doldurabiliyorsunuz. Siz online test yapıp gönderdikten sonra başvurmuş olduğunuz kurs size geri dönüş maili atıyor ve çıkan seviyenizi size orada açıklıyor ve ona göre kursa başlıyorsunuz. Bu arada bilmeyenler için Almanca dil seviyelerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Almanca A, B, C şeklinde bölümlere ayrılıyor. Bunlar da kendi içlerinde A1, A2, B1, B2, C1, C2 şeklinde ayrılıyor. Hatta Almanca İngilizceden farklı olarak daha kapsamlı kısımlara ayrılıyor. Örneğin A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 şeklinde diğer bölümlerde aynı şekilde kendi içlerinde daha ufak kısımlara ayrılıyor ve her kur eğer gittiğiniz kurs intensif yani yoğun bir kurssa her bir kur 1 ay sürüyor
Eğer intensif değil de standart bir kursa gittiğiniz güne bağlı olarak 2 ya da 3 gün ya da daha az daha fazla bu değişebiliyor. Buna göre de değişebiliyor ama hani genelde standart kurslar yaklaşık olarak 2 ay sürüyor. Standart kurslarla yaklaşık olarak her bir kuru 2 ayda bitiriyorsunuz. Peki bu seviyeler aklınıza biraz daha yer edinsin diye hangi seviyelere tekabül ediyor? Bundan biraz bahsetmek gerekiyor. A seviyeleri A1 ve A2 genelde başlangıç seviyesine tekabül ediyor. B seviyeleri ise orta seviyeye tekabül ediyor. B1, B2 ama B2 gerçekten ortanın daha ilerisi bir seviye. Onu kısaca belirtmekte fayda var. C seviyeleri ise artık daha profesyonel, akıcı Almanca, hatta akademik Almanca anlamına geliyor. Özellikle C2 direkt akademik Almanca. Bana en çok sorulan sorulardan biri işe başlamak için hangi seviyede Almanca bilmem gerektiği oluyor genelde. Bundan tabii ki yaptığınız işe bağlı olarak birçok farklı seviye gerekebilir. Fakat ortalama bir seviyeden bahsedecek olursak B2 seviyesi Almanca genelde birçok iş için yeterli Almanca oluyor. Bazı işlerde B1 de olabiliyor ama genelde B2 daha akıcı bir Almanca'ya sahip oluyor. Bazı iş kollarında ise eğer diyelim ki Türkiye'de hukuk ya da benzeri daha mesleki terimsel alanı geniş bir alanda çalışıyorsanız bu meslek için C1, C2 Almanca bilmeniz şartı var. Yine en çok sorulan sorulardan biri üniversiteye ve master'a başvurmak için hangi seviyede Almanca bilmem gerektiği oluyor. Onun için de yine bölümüne göre değişiyor yine ama B2 seviye Almanca standart diyebiliriz bu iş örneğinde olduğu gibi. Bazı bölümlerde çok nadir olsa da B1 seviye de kabul ediliyor üniversite başvurularında ama genelde B2'dir. Çok nadir B1 görürsünüz. Eğer master, doktora gibi alanlardan bahsediyorsak yine C1 Almanca şartı var en az. Son bir haftamız dil kursu arayarak geçtiği için halihazırda bilgilerimiz de tazeyken size bu videoyu yapmak istedim. Çünkü bana çok soruluyordu Almanca seviyeleri ve neler işime yarar, nasıl öğrenirim şeklinde. Ben size biraz kurs hakkında ve nasıl kurs bulabileceğiniz konusunda bir takım bilgiler sunmaya çalıştım bu videoda. Eğer siz de Almanca üzerine daha fazla içerik görmek isterseniz bunu yine yorum kısmına bırakın. Ben yine dil üzerine yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Sadece tavsiye niteliğinde bildiklerimi paylaşmak seviyesinde olduğumu düşünmüyorum ama en azından tavsiyeler anlamında size bir takım bilgiler sunabilirim. Almanca çizgi film örneklerindeki gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.